O çağ açıp çağ kapatan karakter, buz devrinin kaderini tek başına değiştiren, meşe palamudu uğruna buzulları parçalayan o sincap. Evet, ondan bahsediyoruz. Scrat. Dünyayı başlatan küçük kaos makinesi. Boynunu uzun yaparsanız direksiyon süsü ya da çanta çarmı olarak kullanabilirsiniz. Kısa yaparsanız da anahtarlık olarak harika oluyor. Örgü bilmeyenler için tüm terimleri en baştan adım adım gösteriyorum. Hadi yapımına geçelim. Ve tarifimiz için malzeme listemize geçelim. Şöyle kullandığım ipler bu şekilde. Bir de beyaz ipliğim var. Burada önemli olan aslında ten rengi, ana rengimiz. Diğer renkler elimdeki olan renklerden aslında uydurdum renklerini. O yüzden şu rengini tutturursanız ben açıklamalara hangi numarayı kullandığımı, hangi marka olduğunu ekleyeceğim. Bu olması önemli. Diğerleri de elinizde olan renklerden yapabilirsiniz. Onun dışında içine boncuk elyaf kullandım. Bu tarz ipleri 2,5 numara tığ ile örebilirsiniz. Benim kullandığım tığ 6 numara 1,4 milim. Ben el alışkanlığı bunu seviyorum ama çok önermiyorum. Çünkü bunun örmesi bence bir tık daha zor. Yeni öğrenenlerde de gördüğüm kadarıyla zor. O yüzden bunu önermiyorum. Şu tarz bir tığ ile rahatça örebilirsiniz. Gözleri için 10 milim vidalı göz kullandım. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Geçmeden önce ben size şöyle bir boyunu da ölçmek istiyorum. Boyu da 30 santim. Çok sevimli bir tarif. Hadi yapımına geçelim. Şimdi örmeye başlayalım. Öncelikle sihirli halkamızı yapalım. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine sık iğne yapacağız. Sık iğne tığımı halkanın içine batırıp arkadan ilmeği aldım. İkisini birlikte çektim. Bunun ismi sık iğne. Batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Şimdi bundan 6 tane yapacağız. 3 4 5 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Elimle ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. Şimdi birinci sıramızın sonu 6 tane. Sıramızın bu bittiği yeri takip etmek için böyle küçük bir parça iplik alalım. Sıramızın son yerini takip etmek için son yaptığım ilmeğin üzerine taktım. O bu tarafta dursun. Şimdi devam edelim. İkinci sıramızda hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Birinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani birinci artırmamı yaptım. Bir sonrakine yine 2 tane sık iğne yapıyorum. İkinci artırmamı yaptım. Bir sonrakine 2 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Ve altıncı artırmamı yaptım. Son yaptığım ilmeğin üzerinden ipliğimizi geçiriyorum kenarından. Şimdi burada dursun. İkinci sıranın sonu etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Şu şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben yanlış saymışım. 12 tane. Üçüncü sırada bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. 6 artırma yapacağız. 18 tane sık iğne olacak bu sıranın sonunda. Şimdi bir tane örüyorum. Buna tek ördüm. Bir sonrakine artırma yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir sonrakine artırma yapıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum.
Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Üçüncü sıranın sonu. İşaretleyicimi burada şöyleyken bir üst sıranın ön ilmeğinden geçiriyorum. Sıramızın bittiği yer belli olsun diye. Dördüncü sırada 2 ör 1 artır 2 ör 1 artır yapacağız. 18 taneydi. 6 artırma yapacağız. 24 tane olacak. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Şuradaki ipliğini isterseniz örerken arka kısmından örebiliriz. Böyle hem kaybetmek için. 2 tane örüyorum. Şunu bakın içine koydum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum ve sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne, dördüncü sıranın sonu. Şimdi 5. ve 6. sırayı artırma eksiltme yapmadan 24 tane olarak örelim. Hiçbir şey yapmıyoruz. Önümüze gelen sık iğneye sık iğne yapıyoruz. 5. ve 6. sırayı artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca dümdüz örelim. Şimdi 7. sıranın sonuna geldik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıranın sonuna geldik. İşaretleyicimi üst kısma taktım. Biraz önce 2 sıra demişim. 2 değil 3 sıra oluyor. Çünkü 5. sırayı ördük 24 tane. 6. sırayı ve 7. sırayı 24 tane olarak gördük. Şimdi 8. sıraya geçiyoruz. 8. sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 6 eksiltme, sıra sonunda 18 tane kalacak. Eksiltme ne demek? 2 tane sık iğneyi tek sık iğne yapmak demek. Şöyle bu başak gibi görünenleri benden taraflarını alıyorum. Bakın birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. İki tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane kalıyor. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. 8. sırada 2 ör 1 eksilt yaptık. 18 kaldı. Şimdi 9. ve 10. sırayı artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca 18 tane olarak örelim. 9. ve 10. sırayı ördüm. İşaretleyicimi üst kısmı taktım. 11. sırada 1 ör 1 eksilt yapacağız. 18 taneydi, 12 tane kalacak. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne kaldı. 11. sıranın sonu. 12. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örelim.
Şimdi ben 12. sıranın sonuna geldim. Etrafının sayısı 12 taneydi. Artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak ördüm. Şimdi işaretleyicimi üst sıraya taktım ve içine güzelce elyaf dolduracağım. Birazcık daha koyalım. Çok abartmadan. Şimdi 13. sıraya geçiyoruz. 13. sırada kollarını yapacağız. Bunun için 15 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine değil, ondan bir öncekine batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonraki zincire batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2, ilmek kaydırma yapıyorum. 3. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi son çektiğime değil, ondan bir öncekine değil, ondan bir öncekine aynı şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3. Aynı şekilde yine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batıyorum. Yine ilmek kaydırma. 1, 2, 3. Şu an sabahın erken saatleri, o yüzden biraz sesim bozuk olabiliyor. Buraya değil, birleştirdiğimiz, bakın yukarı çıktığımız, battığımız yere değil, onun yanındaki yere batıyorum. Çok bir önemi yok. Buraya da bassanız olur. Ben buraya battım. Yani şunun attığımız değil, bir sonraki zincire, bir önceki zincire batıyorum. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. 1. Şimdi sıramızın sonuna kadar, zincirlerimizin sonuna kadar ilmek kaydırmayla devam ediyoruz. Burada ellerimiz çok gevşek olmaması için hani güzel, sıkı. Buraya geldiğimizde normal sıramıza batıyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 15 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batıyorum ve kaydırıyorum. 1, yine aynı şekilde 2 ve 3. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 3 tane ilmek kaydırmayla sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çekiyorum. Ve yaptım. Şimdi aynı şekilde sonuna kadar yapalım ellerimizi de. Çocuklar uyuyunca annenin en güzel örgü örme zamanları. Şu an ben de onu yapıyorum. Şimdi
Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 dediğimde sıra sonuna geliyorum. Şimdi son sıramız. Bu sırada boyunu artık geçeceğiz. Ve burada 6 tane eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi 12 taneydi, 6 tane kalacak. O yüzden hepsini de yapıyorum. Bakın birine battım. Kol için şöyle yapalım. Birine battım. Yani bu sıranın sonunda 6 tane ilmek kalacak. 6 tane eksiltme yapacağız. Birine battım. Sonra bu tarafına geçiyorum. Diğerine batıyorum. Şöyle iyice sıkılayalım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Sonra ikinci eksiltmemi yapıyorum. Sonra üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Sonra şöyle yapalım. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 5 ve şu an etrafın sayısına bir tane bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Aynen. Bir tane daha eksiltme yapıyorum. 6. eksiltmemi yaptığımda ve etrafının sayısı 6 tane sık iğne kalıyor. Şimdi artık artırma eksiltme yapmadan boyunu öreceğiz. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu şekilde dönerek bebeğimizin boyun kısmını örüyoruz. Şu elimizle örerken çevirelim. Bu şekilde. İsterseniz içine küçük bir parça elyaf da koyabilirsiniz her ördüğünüz sırada. Her ördüğünüz sırada değil, pardon. Böyle 5-6 sırada bir. Şimdi birazdan yapayım. Birlikte yapalım. Ve mesela buradayken içine küçük parça elyaf koyalım. İsterseniz tel de koyabilirsiniz. Telin her iki ucunu kağıt bantla güzelce bantlayarak konulabilir. Şöyle azıcık ördükçe mesela şu an biraz ördük. Biraz daha devam edip sonra böyle küçük küçük içine elyafla doldurabilirsiniz. Şimdi artık devam eden sırada şu boyun kısmını örelim. Birazcık daha ördüm. Şimdi yine aynı şekilde ortalama 4-5 sıra ördükten sonra içine elyaf doldurarak ilerledim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 sıra ördüm. Sırasına değil, bence orada ilmeği şey yapabilir. İlmeklerin uzunlukları değişebilir. O yüzden bence ölçümüne bakın. Boynundan başlayarak tam 22,5 sıra mı? Şöyle yaptığımızda 23 sıra kadar ördüm. 23 sıradan 23 santim kadar ördüm. Şimdi burada ipimizi kopartacağız. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu hazır dursun. Şimdi kafasını yapalım. Kafası için öncelikle sihirli halkamızı yapalım. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp yine arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Kahverengi ipimle başlayacağım uç kısmını. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Daha sonra ipliğimizi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yaptım. Sonra 2 tane zincir çekelim ve bunu keselim. Şimdi ten rengi ipliğimizi alalım. İlmek oluşturuyorum. Şöyleyken çevirdim ve çektim. Sonra burada bu sırada 2 tane artırma yapacağız. Ve 6'yı da 8 tane olacak. Bir yerden batıyorum ve sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine artırma yapıyorum. Şu an 3 oldu. Sonra 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Dolayısıyla şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şunu da ördüğümde 8. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp ilk başta şöyle batarken ara kısımdan batıyorum. Bakayım. Biraz daha belli oldu. Şöyle şey olmasın istiyorum. Bileşim yeri belli olmasın. Gerçi bu kısmı alta verebiliriz. İplik kaydırmayla birleştirdim. Şimdi artırma eksiltme yapmadan artık bunun uç kısmını öreceğiz. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneyi batıyorum. Etrafının sayısı 8 tane sık iğne. Şimdi burnunun bir sivri tarafını yapıyoruz. Şu kısmını. Ve 7. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan bu şekilde dönerek 8 tane olacak şekilde örelim. Böyle her sırada etrafının sayısı 8 tane olacak şekilde 7. sıranın sonuna kadar örelim. Şimdi ben 7. sıranın sonuna geldim. 1 2 3 4 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 7. sıranın sonuna geldim. İsterseniz her sırada sıra takip edebilirsiniz ya da benim gibi en son çıktığımız yerin hizasına gelsek yeterli. Buraya ama yine işaretleyicimizi takalım. Şimdi artık kafa için açmaya başlayacağız. Şimdi 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra 4 tane sık iğne yapalım. Son zincire değil, bir öncekine. Birinci zincirimi yapıyorum. Birinci sık iğnemi yapıyorum. Son çektiğim zincire değil, bir öncekine. Birinci sık iğnemi yapıyorum. Zincir diyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki zincire ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki sık iğneye 3 tane sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 ve burada son yaptığımız ilmeğe değil, yanındaki yere batalım. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Yine 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Son çektiğim zincire değil, bir öncekine batıp sık iğnemi yapıyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki yere geçiyorum. 1 2 3 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şimdi devam ediyorum. Zincirlerin üzerine sık iğne yapacağım. 1 2 3. Daha sonra buradaki zincirin bir taraflarını örmüştüm. Diğer taraflarına yine sık iğne yapıyorum.
Bir, 2. Son çektiğimiz yer, yani bu baş kısmına 3 tane batıyorum. 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Daha sonra sıradaki sık iğneme batıyorum. Zincir kısmına geldim. Daha sonra burnun üst kısmındayım. 1, 2, 3, 4 tane burnun üst kısmını ördüm. Daha sonra yine zincir kısmını örüyorum. Bugün çok güzel oldu. Sonra 1, 2 tane ördüm. Son yere yine 3 tane batıyorum. 1, 2 ve 3. Başladım. Yukarı kısma, diğer tarafa döneceğim. 3 sık iğnenin üzerine de sık iğne yaptım. Daha sonra 3 zincirin üzerine sık iğne yapıyorum. Her zincirin üzerine birer tane sık iğne olacak şekilde. Şimdi normalde buradaki aslında şuradaki bir tane zincir, yani zincirde 3 sık iğne burası, devamında da 4 tane olmaması gerekiyordu. Ama etrafın sayısının 36 tane olmasını istiyorum. Yani şu ikisine bir tane batmış oldum. Sonra 1, 2, 3, 4 tane ördüğümde sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 36 tane sık iğne. Yani şu zincirde 3 tane batıyorduk. Ben buraya aslında 2 tane mi batmış oldum? İşte tamamen etraf sayısı 36 tane olsun diye. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Kaçıncı sıraya? 2, 4, 6, 7, 8, 9. sıraya geçiyoruz. Pardon, biz şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sıramızı tamamladık. 10. sıraya geçiyoruz. Şu an etrafımız sayısı 36 tane sık iğne. 10. sırada 6 eksiltme yapacağız. 4 ör 1 eksilti yapacağız. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 3, 4. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 dediğimde sıra sonuna geliyorum. Etrafımın sayısı 30 tane sık iğne kalıyor. Pardon, evet, 30 tane sık iğne kalıyor. 11. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Daha sonra 1, 2, 3 tane örüyorum. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum.
Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne. 12. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 18 tane kalacak. 2 tane örüyorum. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Ve sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör bir eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Bir tane örüyorum. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüm. Beşinci eksiltmemi yaptım. Bir tane ördüm. Altıncı eksiltmemi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. İsterseniz bu aşamada da koyabiliriz ama onu birazdan aslında yerleştireceğim ben iğne ile kenarlarına, çünkü yanaklarının dolu olmasını istiyorum. Şöyle azıcık bu kenara, çok az daha diğer kenara itelim. Şuralardan gözükmemesini birazdan dikişle yapacağız. Şöyle elimizle köşelere doğru küçücük bir miktar elyaf ittim. Tamamdır. Şimdi hepsinden eksiltme yapalım. Birinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yaptım. Üçüncü eksiltmemi yaptım. 4 5 altıncı eksiltmemi şöyle üçünü birden alıyorum. Sonra ikisini de tekrar birden alıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bunu çıkartalım. Pardon. Elyaflı geldiği için sabitleyemedim. Bir saniye. Tığımı ortasından sokup buradan ilmeği yapıp çıkartıyorum. Bunu buradan çekiyorum. Daha sonra bunu buraya şöyle sabitleyelim. Ve ipin fazlasını içine verelim. Şimdi gözlerini yapalım. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Gözlerinin böyle birazcık dışa çıkık ve pörtlek gözleri var. O yüzden ben de öyle yaptım. Sihirli halkamızı yapalım. İçine 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yaptım. 2 3 4 5 6 7 tane değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 tane. İkinci sırada hepsinden artırma yapalım. 14 tane olsun. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yaptım. 3 dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Altıncı artırmamı yaptım. Ve yedinci artırmamı yaptım.
Üçüncü sırayı da 14 tane olarak artırma eksiltme yapmadan örelim. 2, 3, 4. İsterseniz şu ipi de örebilirsiniz içine. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane yaptık. Şimdi yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane de zincir çekelim ve gözümüzün zemin kısmı hazır. Bunu keselim. Şimdi beyaz ipliğimizi alalım. Aynı şekilde sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliğimi çekiyorum. Ve ilmek kaydırma ile birleştirdim. İkinci sırada hepsinden artırma yapalım. Birleştirme değil, yanındakine batıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Bir sonraki sırayı da 12 tane olarak örelim. Artırma eksiltme yapmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekelim. Birleştirerek de örerdim ama böyle üzerine durmasını istedim. Gözün hem biraz daha çıkık gibi olmasını, o yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi orta kısmını şöyle birazcık ben çok çektim. Geçemez. Vidalı gözü geçirirken zorlanabileceğim sanırım. Ve bu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra arkasının kapağını takıyorum. Daha sonra bunun şöyle üzerine geçirip, zaten sayı olarak da fazla olduğu için rahatlıkla geçecektir. Bunun üzerinden dikelim. Düğümümü şöyle içine verdim. Şu beyaz kısım içinde olacak şekilde. Küçük bir açıklık bıraktım buradan şimdi.
El yapımı sokacağım. Şimdi sonuna geldim. Ve gözümüz hazır. Bunu buraya şöyle küçük bir dikişle tutturalım. Şimdi buraya gözlerini dikelim. Ben böyle dikerken ya da önce şu şeyi yapalım ondan sonra dikelim. Birlikte yapalım diye düşünmüştüm ama önce bence çenesini dikelim. Ondan sonra bunu dikelim. Burayı koparttım. Fazla ipin içine veriyorum. Yine ipliğimize düğüm yapalım. Şu köşe kısımlarına orta kısımda kalmasın. Ve şu an güzel. İstediğim şöyleydi. Yanaklarındaki o yanakları dolu olsun. Orta kısmı biraz daha boş olsundu. Ve şuradan da ağzının açıklığı görünsün birazcık. Şu an onu gayet güzel yakaladık. Diktikten sonra şimdi gözü dikeceğim ama öncesinde bir tane sabitleyelim. Şimdi gözlerini dikelim. Gözlerini dikerken şöyle yana doğru dikeceğim. Şu pörtlük taraflarını özellikle çevirmeye çalışıyorum. Öyle bir yönü var mı diye. Mesela şu form güzel. Şöyle. En son ikisini de tutturacağım birbirine bir tık. Böyle.
Bakın surata. Film çıktı. Sağlam oldu diye düşünüyorum şu anda. Gayet de. Bunu buraya sabitleyelim. Şeklin içine vereceğim. Şimdi düğümümü şöyle içten verip kafasını dikeceğim. Ve tadam. Şimdi dişini yapalım. Kullandığım ipin, beyaz ipliğin katını ayırdım. O ince bir ip de kullanabilirsiniz. Ve ona göre de tığımı ince aldım. 10 numara 1,1 milim. İlmek oluşturuyorum. Çevirdim. Bebeğimi şöyle çeviriyorum. Ve bu yönde olması gerekiyor. Dişin içeri doğru kırık olması için. 1, 2. Buradaki sıradan batırıyorum. 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son çektiğime değil, ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. Hepsine bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Ve yandaki yere batıp şu şekilde. Şimdi tekrar 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine sık iğne yapıyorum. Sonuna kadar. Yine yandaki yere batıp iplik kaydırma yapalım.
Ve 2 tane zincir çekelim. Bunu buradan geçirelim. Bunu da buradan. Daha sonra bunları birbirine bağlayalım. Sonra bu fazla ipini şöyle içine verelim. Ve dişimiz de hazır. Bacaklarını yapalım. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Bunun için sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliğimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Birinci sıranın sonu 6 tane. İkinci sırada hepsinden artırma yapalım. 12 tane olsun. Birleştirme değil. Hemen yanındakine batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Şimdi ikinci sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örelim. Ve sıra sonuna geldim. Şimdi bu sırada 6 tane eksiltme yapalım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Ve altıncı eksiltmemi yapıyorum. Daha sonra şöyle üçünü de birlikte alıyorum. Birinciyi aldım, ikinciyi aldım, üçüncüyü aldım. 3 ilmeği birlikte aldım. Üçünü de birlikte çekiyorum. Şimdi 8 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son çektiğime değil, ondan bir önceki değil, bir öncekine yine iplik kaydırmayla sık iğnemi yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batıp 1, 2 ve 3 tane yapıyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3 tane yaptım. Daha sonra birleştirdiğimin hemen dibindeki yere batıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüye batmıyorum. Şöyle yapacağım. Örgüm buradayken birleştireceğim ama ben böyle dışarıda olmasını istiyorum. Şöyle örgümüzün buradan birleştirdiğimizde düz yüzü yukarı geliyor ama benim istediğim düz yüzü, çünkü şurası form olarak burası elin şu yüzüne benziyor. Burası ise iç kısmına benziyor. Bunu alt tarafa vermek için şöyle yapıyoruz. Çıkardım şimdi bunu. İlmeğimi buradayken çıkardım. Bir tane zinciri bıraktım. Şimdi buradaki ilmeğe batıp ve buradan bunu çekiyorum. Çeviriyorum. 2 tane zincir çektim. Orada böyle kıvrılmış bir el. Neden böyle yaptık? Dediğim gibi şurası şöyle geliyordu. Böyle istemiyorum. Çünkü form olarak, bakın, görüntü olarak şurası tavuk ayaklarına da benziyor. Üst kısmına benziyor. Şurası da iç kısmına, avuç içi aşağı gelsin diye. Daha sonra şurasına ipliğimizi içine verelim.
Ve şimdi bunlarımızı da dikelim. İpliğim hazırdı zaten. Şurayı şöyleyken şöyle yapalım. Bakın ayağımın yeri değişmedi. Bunu buraya bir tane sabitleyelim. Sabitlemeden asla diğer tarafa geçmeyelim. Çünkü aradaki ipi esner bir şey olur. Ve örgümüz gevşer. O yüzden biz düğümümüzü yapıp umarım yeter bu kalan ip. Şimdi aynı şekilde böyleydi ya. Şurayı şöyle yapıyorum. Şimdi bu şekilde dikelim. Bu ayağında aynı diğer tarafta yaptığımız gibi. Şimdi elindeki fındığımızı yapalım. Bunun için sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekelim. Yandaki sık iğneye batıp ilk başladığımı ilmek kaydırma yapıyorum. İkinci sayıyı da 6 olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü sırada bir ör bir artır, bir ör bir artır yapalım. 6'yı da 9 tane olsun. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 9 tane sık iğne. Dördüncü sırayı 9 tane olarak örelim. Şu ipimizi içine verelim. Ve sıra sonuna geliyorum. Dördüncü sıranın sonu, etrafının sayısı 9 tane sık iğne. Beşinci sırada 2 ör 1 artır 2 ör 1 artır yapacağız. 3 tane artırma yapacağız. 9'da 12 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum.
2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne ve son sırayı artırma eksiltme yapmadan örelim. 12 tane olarak. Sıra sonuna kadar yapıyorum. Ve sıra sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp öyle geçiriyorum. 2 tane zincir çekelim. Daha sonra daha koyu bir kahverengi ipimi alıyorum. 15 tane zincir çekelim. Rahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rahat bir şekilde çekelim. Yani çok sıkı değil. Başladığımız zincirin üzerine batıp ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi üzerine sık iğne yapalım. Örerken şu ipliğimi de içinden örüyorum. 1. Şimdi sıramızın sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Etrafın sayısı 15 tane sık iğne. Başladığım sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi böyleyken bunu buradan geçiriyorum. Palamut, palamutun üzerine de direkt örebilirdim ama şöyle daha üstünde gibi durmasını istiyorum bunun. O yüzden böyle yaptım. Şimdi bir tane buradan, bir tane karşı taraftan. Bu şekilde örüyoruz. Bir buradan, bir karşı taraftan. 3 tane de bir, yani çünkü iç taraf 12 tane, burası 15 tane. 3 tane de bir, 2 tane kahverengi, bir tane bu şu rengine batalım. Diğer kahverengiye batalım. Mesela şu an aynı deliğe batıyorum. İkili kahverengiyi bir tane şeye battım. Çünkü orası 12 tane, burası 15 tane. Her 3 tane de bir yaparsanız düzenli bir şekilde olur. Şimdi hepsinden eksiltme yapalım. Sıra sonuna kadar hepsinden eksiltme yapıyorum. İçine elyafımızı yerleştirelim küçülmeden az daha fazla. Ve son 6 tane kaldığında şöyle 1, 2, 3'ünü birlikte alıyorum. Sonra bir ikisini de şöyle ilmek kaydırma yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bunu buradan keselim.
palamutun sapı olacak. O yüzden orayı dikmeyeceğim. Şimdi bu da hazır. Bunu da şöyle kendi rengiyle, ten rengiyle dikelim. Ben palamutu da bedene sabitledim. Şöyle kendine doğru çekmiş olsun diye. Öyle dikeceğim. Düğümümü geniş bir delikten geçirmek için şey yaptım. Doğru bir delik seçememiş miyim diye düşünüyorum. Yok, seçmişim. Geçti. Çok da baskı yapmayalım. Şurası ezilmesin. Palamutuna kavuşturalım bunu. Tüm parmaklara da şekil vererek dikebiliriz aslında ama şu an bakın gayet hoş duruyor. Burayı bir tane sabitlemek istiyorum. Çünkü çekerken orayı fazla çekerim diye şekli bozulur. O yüzden şöyle bir tane sabitleyelim. Şimdi daha rahat bir şekilde şuradaki parmakları, çünkü şöyle yapsam diksem mi diye düşündüm ama gerek var mı? Yok da. Yok, böyle de durabilir. Bence şu an güzel. Şimdi son olarak kuyruğunu yapalım. Böyle ipler kestim. 18 santim kadar yaklaşık. Bunu şöyle bağlıyorum birbirine. Sonra bunu arka kısmına dikeceğim. Bu şimdi çantaya bağlanacağı için ya da direksiyona çok kabarık olmaması gerekiyor. Normalde skartın kuyruğu biraz daha şöyle büyük. Anahtarlık için hazırlayacağım. Onun kuyruğunu orijinal versiyonu gibi yapacağım. Ama bu dediğim gibi kabarık dururdu. O yüzden bunu öyle hazırlamadım.
Şurada şu küçük var. Bunu da keşke uzun bıraksaydım en başında. Onu da şöyle yapalım. İçine verelim. Hı. Ve tarifimiz hazır. Ve tarifimizin sonuna geldik. Umarım sevdiğiniz bir tarif olmuştur. Instagram hesabım Sonun Dünyası, bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.